Yeni bir videoyla karşınızdayız Hüseyin Kantürk'le beraber. Bugün Avrupa'da küçük bir ülke Fransa'yı konuşalım dedik. Fransa'nın geçmişi ve geleceği nereye gidecek? Hüseyin Kantürk tekrar karşınızda. Hüseyin nasılsın? Teşekkürler, sağ ol Emre, sen de iyisin. Avrupa'da küçük bir ülke Fransa. Bunun üzerine 2020'de anlatmaya başlamıştım aslında. Yani bu Fransa'nın e, nasıl içine doğru çökeceğini, nasıl Afrika'yı kaybedeceğini, nasıl en sonunda parçalanma sürecine gideceğini adım adım ufak ufak tweetlerle, işte küçük küçük başlıklarla bunları anlatmaya başladık önce. Şimdi 2020'de ilk ne demiştik? Bu sarı yelekli olayları çıkmıştı. E, Gösteriler, bir gösteri başlamıştı Fransa'da. İşte 2020'nin 11. ayı, Kasım ayında yazmıştım bunu. Fransa Belçika olma yolunda ilerliyor diye. Orada bir süre Fransa içinde Belçika adını vermiştim. Bir süre için öyle gitti yani. Ya bunun da atıfın sebebi şeydi. İşte Belçika da tarihinde Afrika'da çok ciddi sömürge yaptı. Çok ciddi kaynak yarattı kendisine. Çok insan öldürdü tabii. Soykırımlar yaptı. Sonunda döndü. Oraları kaybetti. Tabii hala zenginliğini sürdürüyor ama işte Avrupa'da sıradan bir ülke haline dönüştü. Tabii şeyin durumu daha acıklı, sona doğru gidiyor Fransa'nın durumu. Bu aynı zamanda bunu Birleşik Avrupa Devletleri diye yazdığımda Avrupa Birliği dağılacak diyorlardı. Yani arkasından Brexit'ler oldu. Herkes her gün aynı şeyi tekrar ediyordu. Avrupa Birliği dağılacak. O zaman bırak dağılmayı, işte Birleşik Devletleri dönüşeceğini anlatıyordum 2020'de de. Ve Fransa'nın da Birleşik Devletler Avrupa içinde küçük bir ülke haline dönüşeceğinden bahsediyordum. Şimdi bunun çünkü niye merkezinden Almanya merkezli bir şey doğuyor orada. Avrupa Birleşik Devletleri doğuyor. Sonra ne oldu arkasından? E, Nasıl olduğu bir de anlaşılmadan, yani gidip de Türkiye ya da Çin askeri operasyon yaparak Fransız askerlerini Afrika'dan çıkartmadı. O Afrika'nın Orta Afrika'da yerleştiği üslerden Afrikalı insanlar, o ülkenin insanları Fransız ordusunu, Fransız askerini Afrika'dan püskürtmeye başladı. Yani bir el geldi, o yüzyıllardır sömürge olan Afrika halkını tetikledi ve Fransız askerini çıkartmaya başladı. Afrika'dan çıkartmaya başladı. Peki Fransa oraya nasıl gitti? Değil mi? Bir de mesele bu. Tamam, Afrika bir anda aydınlanma yaşadı diyelim. Fransa'yı topraklarından çıkartmaya başladı. Peki Fransa oraya nasıl gitti? Şimdi bakıyorsun 1945'te, değil mi, Hitler gitmiş Eyfel Kulesi'nin önünde fotoğraf çektirmiş. Yani Fransa işgal edilmiş. Sömürgeleştiriyor. Orada Fransız frangı temelli bir para kuruyor ve bu ülkelerin kaynaklarını Merkez Bankası üstüne trilyonlarca doları, değil mi, Orta Afrika'nın petrolünden faydalanıyor, uranyumundan faydalanıyor, bedava uranyumu getiriyor, kendisine bedava enerji kaynağı, değil mi, enerji sağlıyor. Peki şimdi bu nasıl oldu? Buna Amerika müsaade etti. Yani kaybetmiş Fransa'nın elinden tuttu. Orta Afrika'nın bir kısmını, daha doğrusu Afrika'nın Orta Afrika kısmını Fransızlara hediye etti. Peki bunu niye yaptı? Fransızları çok sevdiği için mi? Tarihsel işte o bağlar vesaire yüzünden mi? Yok. Almanya yarın bir gün tekrar toparlarsa karşısında bir Fransa olsun, kendi ekonomik gücü olsun, işte ona sürekli kaynak akıtan bir bölgeyi de buna teslim edelim. Ekonomik olarak da askeri olarak da bunu biraz yükseltelim. Yarın Almanya tekrar palazlanırsa karşısında bir askeri ekonomik güç olarak Fransa çıksın diye. Şimdi bu Fransa ne olmuş oldu? Aslında Avrupa Birliği'nin içinde bir Truva atağı haline gelmiş oldu. Yani Anglo-Sakson düzenin, bu mevcut düzenin ara ara Amerika ile atışsalar bile e, Fransızların kendi yaptığı bir şey yoktu. Bir Truva atağı olarak Avrupa Birliği'nin içine yerleştirdiler. Buna bir güç verdiler. Şimdi düzen yıkılırken Fransa'nın da kaybetmesi kaçınılmazdı. 2020'de bu tweet ondan atmıştım ben. Yani düzen değişirken düzenin çarkları dişlerinden bir tanesi olan Fransa'da kaybedecekti zaten. Kaçınılmazdı ve Afrika'dan kaybetmeye başladı. Şimdi ne oldu? Macron her gün ağlıyor. Ne diyor? Ya biz bir yerde hata yaptık. Acaba daha korkutucu bir ülke olsa mıydık? Zaten bu işler böyle olur. Sona geldiğinde İnsanlar hep şey der. Ya nerede hata yaptık? Başa dönseydik neyi daha farklı yapardık? Bunlar konuşulur. İşte Fransa'da bunları konuşuyor. Geçen gene Ekonomi Bakanı ne çıktı? Ya Fransızlar çalışmıyor. Biz bu gidişte batacağız. Ya bugün mü Evet. çalışmıyordu? Fransızlar dün çok çalışıyordu da şimdi mi çalışmaz hale geldi? Dün de çalışmıyordu. Dün farkı neydi? Bedava para akıyordu Fransa'ya. Bugün o akmıyor. Fransa'da şimdi bakıyoruz, sanayi var, bir şey var mı? Yani Fransız markalarını görsen bile parfümleri bir kenara koy. Sanayi dediğin şeyi çoğunu zaten Alman şirketleri satın almış. Yani bir katma değerli bir şey de yok. Peki sürecin sonunda nasıl ilerleyecek bu?
Şimdi Afrika'yı Şeye kaybetti gelmeden zaten. önce tabii hani Türkiye ile işte Yunanistan duvar. Şimdi o tarafa gelmeden önce bir de Fransa'ya bakalım. Şimdi bu ülke gerçekten üniter bir devlet mi? Yani %90'ının Fransızlardan oluştuğu üniter bir yapısı mı var? Yok, o da yok. Yani 1789'da Fransız devrimi olduğunda e, değil mi? Çok güzel. Şimdi Fransız devrimi olduğunda Fransa'da Fransızca konuşanların oranı ortalama %30, %40. Yani net bir rakam yok tabii ama %25 ile %50 arasında değişen oranlar var. Yani bir ülke düşünün. E, Fransa diyorsun buraya. Ülkenin %30'u ortalamasını alalım hadi. %25, yani %35, %40'ı anca Fransızca konuşuyor. Geriye olan kalan %60'ı, %65'i başka diller konuşuyor. Şimdi bu ne demek? Bu ülkenin %60'ı, 65'i başka etnik millet kimliklerden oluşuyor demek. Yani düşünsene biz Türkiye farklı etnik gruplardan bahsediyoruz. Yani Türkiye'de nüfusun %30'unun 35'inin sadece Türk olduğunu düşünün. Şimdi bu değil mi? Bu yapıyı korumak, üniter bir devlet olarak varlığını sürdürmek ne kadar zor bir hale gelir. Yani şeyde de şimdi Fransa'da da durum bu. Yani Farklı gruplar şeyden var sonra mesela zaten. 1870'lerde Fransa'nın orijinalinde farklı abi gruplar var. Bir de üstüne 10 daha milyon ya göçmen tarihi yaşıyor. bu. Tabii daha şimdi o tarafa da geleceğiz. Şimdi bu tarihsel olarak etnik yapısı, yani Fransa dediğin devleti kuran etnik yapının %35'i falan Fransız. Geri kalanında ne var? Baskı var, Katalonu var, e, Kelti var, İtalyan olanı var. Mesela Bask tarafı. Yani şimdi bir de bunların nüfusları, şeyleri de sayıları da doğru değil. Mesela şeye gir 100 bin ondan var, 100 binden var. İşte %90'ı Fransız diyor. Doğru olmadığı nereden belli bunun? Arkadaş gidiyorsun Fransız devriminin olduğu dönemi %40'ı Fransızca konuşuyor. O zaman demek ki bu verilen rakamlar doğru değil bugün. Yani ne baskın söyledikleri rakamlar doğru, ne İtalyanlar için, ülkedeki İtalyan kökenliler için, ne Kelt kökenliler için, ne o diğer ada bölgeler için olan rakamlar doğru değil. Yani e, bunun üstüne, peki şimdi nüfusu ne? Bunun 68 milyon. Bunun üstüne bir de 10 milyonda Faslı, Cezayirliydi, e, Afrika kökenli insanları da eklediğin zaman o 10 milyonda e, yine Fransız vatandaşı gözüküyor bunlar. Ya da yarı işte çifte vatandaş vesaire olabilir ama Fransız vatandaşı 10 milyonda bu var. Yani bu İşte bu şey haritada başladığında göçmenlerin yaşadığı, yoğunlukta olduğu bölge gözüküyor. Bu 10 milyon göçmenin evet, tamamen Fransa'nın evet, tamamında varlar. Fakat tabii. 4,5-5 milyon kadarı bu kırmızı bölgede yaşıyor göçmenler. Evet. Bunları biraz da özellikle sanki hani şimdi sen bunu özellikle oraya ayırdın ama yarın adam orada tutar kendine devlet kurar. Yani şeye dağıtmıyor çünkü sayı çok yüksek. Yani bir de şimdi mesela biz değil mi Suriye'den de geldik. 8-10 milyon rakamlar söylendi. Biz 85 milyonuz. Suriye dediğimiz taraf şuradan 100 yıl önce aynı halk. Yani aynı dine mensup. İçlerinde Türkler de var, tam Araplar da var, Kürdü de var. Ama zaten 100 yıl önce Hatay neyse Halep'te oydu. Gaziantep neyse Halep'te oydu. Yani Şam neyse e, işte ne bileyim Kahramanmaraş oydu. Yani Onlar işte bir oydu. farkı yoktu. Zaten şey olarak bir arada yaşayan insanlardı. Ama bunlar öyle değil. Dini başka, dili başka, rengi başka, kültürü başka, tarihi başka ve aynı zamanda da tarihte de kavgalılar. Yani Cezayir'de değil mi? Fransa'nın yaptığı soykırımlar, Afrika'da yaşattıkları. Mali, Şimdi Senegal. bu insanlar zaten tabii bunlar zaten tarihsel olarak Fransızlara diş bileyen insanların torunları. Herkes okuyor artık herkes tarihi biliyor. Zaten bir fırsat kolluyorlar. Ondan ara ara böyle büyük ayaklanmalar çıkıyor Fransa'da. Şimdi peki devamında ne olacak da şeyi bu. Tarihsel durumu bu. Etnik yapısı bu. Ee, Dediğim gibi 1870'lerden sonra sayımları bile yasaklamışlar. Yani herkesi Fransız kabul etmeye ondan işte %80'i %90'ı Fransızdır diye bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü şey olarak etnik olarak üniter yapısını tutması çok zor Fransa'nın. Zenginlikten işte o şeyden insanlar şu anda sessizce yerinde oturuyor. Tek şey bu. Kaşıyan da yok. Yani Amerika bunları Almanya karşısında bir güç olarak tutmak istediği için bu etnik kimlikleri kaşıyan da yok. Kaşıyan olmadığı için de sanki bir sorun yokmuş gibi gözüküyor. Şimdi peki devamında ne olacak bu işin? Ne olacak da işte 2020'den beri anlattığımız bu çözülmeye gidecek Fransa. Şimdi ekonomik olarak zaten darboğaza girdi. Yani bu gizli değil, saklı değil. Şeye de bakın. Mesela Judge Fransa endeksine bakın. Ee, Şeyde 2007'de Alman borsasıyla aynıydı. Şimdi onun Alman DAX endeksi 5-10 katına çıktı yani. 5-6 katına çıktı. Şimdi ekonomik olarak darboğazda kamu borçları %150'ye çıkmış. Mesela Türkiye
borçlu derler. Kamu borcu gayri safi hasıla oranı %38, %40 yoktur bile. Fransa'da %50, %200 arası, %150, %200 arası gidip geliyor. Sadece kamu borcu bu. Daha özel borçlar vesaireler yok. Bireysel borçlar yok. Şimdi kaynaklar kesilmiş. Gelir yaratamıyorsun. Teknoloji üretemiyorsun. Yani dünya pazarı açılabilecek kadar. Çin bir yandan, Almanya bir yandan, Amerika bir yanda, Japonya bir yanda. Sen arada bir sıyrılıp ekonomik olarak bir hamle yapacak şeyin de yok. Öyle bir teknoloji sanayi altı de geliştirmedin. Fransa'nın tek şansı var kendince. Bu savaş içinde bir de kendi ajandasını açacak. Yani Avrupa Rusya ile savaşırken Fransa şu anda zaten görünüyor bu ajandayı hazırladığı. Bir ajandası daha var savaşın içinde. O da Türkiye'yi Afrika'dan egale etmek. Şimdi Fransa'nın boşalttığı yerde değil mi, hızla Türkiye silah satıyor, ilişkiler geliştiriyor. Ne oldu? Niye geldi İtalya? Meloni Libya İtalya'da ile gelmeye beraber başladı. toplantı yapıldı burada. Tabii İtalya çünkü o da Afrika'ya girmek istiyor ama şimdi tarihsel olarak Afrika ile Avrupa e, birbiriyle çok uyumlu değil, kavgalı bir duruma geldi halklar arasında. İtalya da bunu Türkiye üstünden yapmak istiyor. Türkiye de hayal ediyor. Tabii ki bunu anlattık o Yunan deniz duvarının yıkılması hikayesinde. Çünkü bir sonraki adımın senin İtalya ile deniz konusunda müttefik olman lazım. Onun bir uzantısında da İspanya ile eş uyumlu çalışıyor olman lazım ki Akdeniz'de sen de bir önüne alan açabilesin. Eğer onlarla da yok arkadaş Libya'ya seni sokmam dersen o da seni Akdeniz'in ortasına sokmaz. Yani bu karşılıklı kazan kazandır. Yoksa oradan onay çıktı, buradan onay çıktı işi değil bu. Yani ülkeler ortak ittifaklarla bir yol alabilir. Hiç kimse değil mi değil. Yani dünya çok merkez dünya dediğim hikaye odur zaten. Tek hegemon güç yoktur. E, Farklı merkezler vardır ve bunların içlerinde bazıları eş uyumlu çalışmayı başarır, birlikte bir alan yaratır. İtalya'nın gelişi de odur. Şimdi Fransa ne yapıyor? Eski tekrar Orta Afrika'yı kazanmak, Afrika'da tekrar kaynakları sömürmek için bir zafere ihtiyacı var. Ee, Ve bu zafer olurken de orada kim ilerliyor? Türkiye ilerliyor. Şimdi Çin'i durdurabilecek gücü yok. Kimle şansını deneyecek? Türkiye'yi durdurmak için şansını deneyecek. Onun için Meloni Libya ile beraber İstanbul'a geldiği gün Macron da Güney Kıbrıs'a gitti. Yani İsrail'le Gazze üstünden atışıyor olabilir. Ama bu dönem artık öyle değil. Yani birisi düşmansa hep düşman değil. Bir cephe için ortak da çalışır insanlar. Bunu da çok anlattım. Yani Zaten burada İstanbul'daki Türkiye düşmanlığı toplantı, üstünde İtalya ve Libya'nın katıldığı toplantı Atina ile Paris'i rahatsız etti. tabii. Şimdi Fransa'da hemen Güney Kıbrıs'a gitti. Yani Türkiye düşmanlığı üstünden İspanya, Fransa ve Hindistan Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de ve adalarda Türkiye'nin karşısına çıkacak ülkelerin biri de Fransa. Şimdi Yunanistan'ı sürekli kaşıyor. İspanya'da kaşıyor. İsrail'de kaşıyor. Özür dilerim. İsrail'de kaşıyor. Hindistan zaten değil mi? YPG bile coğrafyaya düzen için Hindistan çok katkısı olur diye açıklama yaptı daha ilk önce. Hindistan'ı bu tarafa çekiyorlar. Türkiye'nin karşısında. Bunu İsrail özellikle kaşıyor. Hindistan'la güçlü ilişkisi olması, işte bir de ABD ile arasının bozulması Hindistan'ın İsrail'in elini de kolaylaştırdı. Bakma Hindistan'ı daha e, hızlı manipüle etmeye başladı. Hindistan da yanına alıp, çünkü Fransa tek başına da yapamayacağını biliyor. Hindistan'ı da yanına alıp İsrail'le beraber Yunanistan üstünden Türkiye'nin Batı deniz duvarını yıkmasına izin vermek istemeyecekler. Yani o gün geldiğinde Türkiye İran'la Hindistan'la mücadele ederken bir anda Batı'da cephe açacaklar deniz adalar üstünden. Türkiye'ye doğru bir atak yapacaklar. İçinde Fransız donanması da olacak. Yani benim beklediğim Fransız savaş, bunu da çok yazdım. Fransa'nın gemisi batacak Akdeniz'de diye. O gemisi batacak dediğim şey Fransız savaş gemisi, uçak gemisini Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında Hindistan'la beraber İsrail'e destek olsun diye adaların dibine getirecek ve gemisi orada batacak. Yani Türk donanması o gemiyi orada batıracak ve son mermisini işte bize ekstra ajandayla, yani o çünkü Rusya ile olan şey deniz savaşı değil orada. Kara savaşı yürütecekler. Fransa ek bir ajandayla donanmasını Türkiye'nin karşısına getirecek. Kaybettiğinde de donanması orada, uçak gemisi battığında da nasıl ki 2. Dünya Savaşı'nda kaybettiği halde kazanmış oldu. Burada da işte Almanya'nın yanında Rusya'ya karşı bir zafer kazanıldığı halde kazanılanın içinde kaybeden olacak. Yani Türkiye'den yediği tokatla diyelim ve çekilecek, kendi içine çekilecek. Afrika'ya dönememiş olacak. Yiyeceği tokat kısmı o. Asıl yani gemisinin batması hikaye değil.
Türkiye'ye karşı kaybetmiş olması Afrika'ya artık sonsuza kadar dönemeyeceği anlamına gelecek. Ve Ve içeriden orada karışacak. yani Türkiye'nin üstün geliyor olması Afrika'daki ülkeleri de Türkiye'ye karşı daha da yakınlaştıracak. Yani işte onların gözünde çünkü değil mi? Afrika hep Fransızca konuşuyorlar. Belki sorsan dünyayı Fransa yönetiyor sanıyorlardır. Bir önceki nesle sorsan. Tamamen çünkü zihinlerine de kodlanmış. Ne olacak şimdi geriye? Sen Afrika'dan tamamen artık kovulmuş olduğun tescillendi. Askeri olarak da Türkiye'nin karşısında kaybettin. Şimdi dönecek evine. Yani bu asıl Fransa'nın başının belaya gireceği yer savaşın hemen arkasından yaşanacak. Evine döndüğünde ekonomik bir kaos, çünkü savaş büyük bir maliyet demektir. Yani öyle kolay iş değildir. Şimdi şeyden görüyoruz değil mi, Ukrayna'dan 100 milyar 100 Evet. milyar yazıyorlar. Çekler öyle yazılıyor. 100 milyar dolar 100 milyar dolar, yani savaş dediğin öyle bir anda çok ucuza mal olacak bir iş değil yani. Trilyon dolarlar burada yani. Fransa bir de üstüne bu savaşın maliyetini ekleyip de bir şey de hani kazansan onu oradan telafi edersin. Mesela Türkiye kazanacak, o savaş maliyetini fazlasıyla telafi etmiş olacak. Üstüne sen bir de bir şey kazanmadığında asıl hani Afrika üstünden kendi içinde ekonomik kaosa sürüklenecek. Ekonomik kaos çıktığı anda bir anda bir yer o 10 milyon göçmeni diyelim, Afrika asıllı, Kuzey Afrika'daki Arap asıllı nüfusu harekete geçirecek ve bu sarı yelekli hareketleri falan böyle çocuk oyuncağı kalacak. Silahlı çatışmalara dönecek. Fransa'nın içinde büyük bir yangın çıkacak. Bu hareketlilerin sonunda o diğer etnik gruplar en son diyecek ki arkadaş biz Fransa'yla birlikte yaşamak istemiyoruz. Ne Fransa'dan tabi olmak istiyoruz, ne de bu karmaşanın içinde, kaosun içinde kalmak istiyoruz. Ne de bu 10 milyon insanı kabul ediyoruz. Ne yapıyorsa yapsın Fransa deyip işte Katalanıydı, Baskıydı, Kelt bölgesiydi, diğer kuzeydeki etnik yapılar bir anda şeyden ayrılacak. Yugoslavya gibi çözülüverecek bir anda. Yani Türkçesi o. Fransa bir anda Yugoslavya gibi çözülecek ve bu ortadaki sarı bölge görüyordur arkadaşlar. Asıl Evet. Fransa aşağı yukarı işte Paris'in ve etrafında ortada kalacak. Yani Fransa'nın nasıl mesela değil mi, örneğini verelim gene, Bosna Hersek örneğini. Yugoslavya dağıldı. Büyümesini istemedikleri Bosna'yı denizle bağını kopartacak öyle incecik şeritli bir haritalar çıkarttılar ortaya. Aynısını şeyde de göreceğiz. Fars'ta da göreceğiz. Onları da denizle bağını kopartıp İran'ın ortasında bir bölgede kalacaklar. E, Fransa'da Hem okyanustan ve Akdeniz'den Akdeniz'den bağ hem de kopmuş. okyanustan. Evet, hem Akdeniz'den hem de okyanustan bağ kopmuş. İşte bugünkü Fransa haritasının ortasında işte 20-30 milyonluk bir ülke haline gelecek. Kalan nüfus ise e, kendi bölgelerinde kendi devletlerini kurmuş olacaklar. Bask vesaire Keltler. Şimdi asıl orada ikinci bir durumda, şimdi bu savaş dönemlerinde tehcirler olur. Şimdi Evet. kaybedenler birbirine girer. Yani sorumluluğu başkasına atar, iç kargaşalar çıkar. Bunu şeyde de anlattık değil mi? Suriye o Dürzi olaylarında da anlattık. Şimdi orada sen kaşıdıkça, olayları büyüttükçe kazanan taraf öbür tarafı en sonunda tehcir eder. Şimdi burada bu 10 milyon Afrikalı ve siyah insanlar için, Arap, Cezayirli vesaireler için zor bir dönem olacak. Müslümanlar için, yani genel tabirle Müslümanlar için de zor bir dönem olacak. Çünkü direkt saldıracaklar yani. Bu onlar ayaklandığı için, ilk hareketi de onlar başlatacağı için e, Müslümanlara karşı büyük bir atak olacak, bir tehcir olacak. Yani belki de birçoğu geri kaçmak zorunda kalacak. Afrika'ya, Cezayir'e bu Afrika'ya. insanlar geri dönmek zorunda kalacak. Yani orada yaşayan Türk arkadaşlarımız da çok var. Yani video izleyenler de olur mutlaka. Onlara da şunu söyleyelim. E, Diyebilirsin ki ya Hüseyin sen biraz fazla abartıyorsun. Görmem lazım olayları, gelişmeleri. Demiyorum ki ben sana bugün tas tarağı topla oradan, hani Türkiye'ye dönmeniz de şart. Yani öyle bir, bazıları diyor böyle söyleyince, ya Türkiye'ye insanları getirmek için algı mı yapıyorsun? Yok, git Almanya'ya git. Yani Bir yok, B İspanya'ya planınız git. Yani, olsun. Türkiye'ye dön diye de söylemiyorum. Almanya'ya da gidebilirsin. B planınız olsun. Sadece onu söylemek istiyorum. Bir B planınız olsun. Almanya'da, İspanya'da, Avusturya'da, İtalya'ya, yani etrafında ülke mi yok Fransa'nın? Bu Evet. ülkelere gidebileceğiniz bir B planınız olsun. Türkiye'de bir alternatif olsun tabii, kendi ülkeniz. Bir o gün geldiğinde, yani savaşın sonunda, bundan 10 yıl sonrasından bahsediyoruz. Savaş bittiğinde, savaş döneminde de söylediğimiz gibi Türkiye ile değil mi, arasında o şeyleri de gördüyseniz eğer, üstüne içeride o 10 milyonluk siyah
Afrikalı işte o Fas, Tuz, Arapların ayaklanma hareketlerini gördüyseniz emin olun şunu bilin ki ok yaydan çıkmış olacak. O saatten sonra Fransa için geri dönüş olmayacak ve içerideki o iç savaşı andıracak durum durulmayacak. En sonunda Fransa Yugoslavya bir dağılacak. Bunu zihninizin bir yerine not edin. O günler geldiğinde ayaklanma gördüğünüzde evinizde ya nasıl olsa düzelir. Burası Fransa. İşte bunları bastırırlar. Bunlar da geçer gider zannetmeyin. Valizinizi arabanıza koyun. Sınırdan dışarıya çıkın. Çünkü bir süre sonra sınırları da kapatırlar. Çünkü diğer etrafındaki İspanya'ydı, İtalya'ydı olaylar bize sıçramasın diye bir anda sınırları da kapatıverirler. İçeride insanlar mahsur kalır. Bu işler böyle olur. Yani bir hareket olduğunda kimse oradaki nüfusu kendi ülkesine almak istemez. Herkes sınırlarını kapatıverir bir anda. İçeride mahsur kalırsınız. Onun için bu video arşiv olarak bir kenarınızda dursun. Kulağınızın kenarında kalsın. Böyle bir durum ortaya çıktığında da söylediğim gibi tası tarağı toplayıp oradan başka bir yere gitmekte fayda var. Şimdi Fransa'nın kafalar karışmasın. Şöyle de bir şey var. Avrupa-Rusya Savaşı'nda Avrupa kazanacak dedin. evet, Avrupa-Rusya evet, Savaşı'nda evet. Avrupa kazanacak dedin. Kafalar karışmasın. Burada da Fransa da kazanmış gibi olacak bir şekilde. Tabii ki. Tabii ki. Yani Nasıl Rusya kaybedecek? zaferi kaybedecek hikayesi Türkiye ile çalışıp Afrika'yı sonsuza kadar kaybetmiş olma gerçeğiyle tarafından kaybedecek. Yani yoksa Rusya tarafında bir sorun yok. Orası Alman işte çekirdek merkezi Alman orduları işte İngilizler de destek atacak. Amerika olmayacak işin içinde. Onu gene söyleyeyim ama İngiliz'i destek atacak. İşte Fransız kara birlikleri destek atacak. Polonya orada, Ukrayna askerleri orada. E, yani kara gücüyle Fransa şeyin tarafında olacak. Ama burada donanmasıyla Türkiye cephesinde kaybetmesi Afrika'dan sonsuza kadar kopmuş olması sonucunu yaratacak. Ekonomik buhran bunları tetikleyecek. Yani savaşın getirdiği ağır maliyet ve sonunda da bir şey kazanamamak Fransa için. Zaten şeye kadar da 2032'ye kadar da önümüzdeki dönemde Fransa ekonomisi sürekli çalkantı geçirecek. Yani borsa örneğini ondan verdim. Yani sürekli içeride bir huzursuzluk olacak zaten. Üstüne dediğim gibi bu savaş maliyeti ve kazanamamış olmak Afrika tarafı için söylüyorum. Fransa'yı bu olaylar zincirini tetikleyecek olan şey bu. Sonra şeyi tetikleyerek başlatacaklar ilk hareketi de. 10 milyon insana zaten altyapı mevcut. 2 yılda bir ayaklanıyorlar. 10 milyon insana bugüne kadarki en büyük ayaklanmalar başlayacak silahlı bir şekilde. Onun arkasından çorap söküğü gibi gelecek zaten. Diğer bölgeler Fransa'dan ayrılmak isteyecek. Yani işin sonunda nasıl ki 2. Dünya Savaşı bittiğinde Anglo-Sakson düzen Amerika Almanya'nın karşısında güçlü bir Fransa olsun diye Afrika'yı teslim etmişti. Denge olarak oraya koydu. Bu savaşın sonunda da Almanya kendi karşısında yeniden bir Fransa yükselmesin diye derin bir işte tesadüfler zinciriyle diyelim. Destek de vermeyecek. Fransa çözülmüş olacak ve böylece bir daha sonsuza kadar şeyin karşısına, Almanya'nın karşısına Avrupa Birleşik Devletleri'nin içinde bir Fransa dikilemeyecek. Yani bundan sonra Almanya için risk işte İspanya kalmış olacak. Onu ayrı bir başlıkta anlatacağız. İspanya'nın da zaten Türkiye'ye bu kadar güçlü destek vermesi, Türkiye'nin yanında sürekli onunla müttefik olmasının sebebi de İspanyollar bunu bizden çok daha duru bir şekilde görüyor. Ondan dolayı bu hazırlığı yapıyor. Yani yoksa değil mi, Türkiye ile İspanya'nın ne gibi bir tarihsel bağı var? Hiçbir tarihsel bağı yok aslında. Sadece savaşmamışız. Müslümanlık mesela Fas'ta falan sorunları var İspanya'nın. İsrail ne yapıyor? İşte Fas'ı destekliyor vesaire. Şimdi o taraflara girmeyelim. Ama İspanyollarla Türkler açısından hiçbir sorun yok. Şeyi de görüyor. Türkiye'nin yükseleceğini de ondan bir denge olsun diye İspanya, İtalya da aynı şekilde Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor. Fransa için ama yolun sonu geldi. Yani bunu zamanla bu anlattıklarım insanlar şimdi çok abartılı bulabilir belki ama şeyler ilerledikçe, yıllar ilerledikçe Fransa'daki ekonomik sorunların arttığını gördükçe ya acaba bir şey olacak mı soru işaretleriyle başlayacak ve filmin sonunda da tam da bugün anlattığımız gibi sonuçlanmış olacak. Yani zaten şu anda görünen Fransa'nın iki komşusu Akdeniz'den İspanya ve İtalya başka tarafta, Fransa başka tarafta. Ayrıca Afrika'yı kaybetti. Evet. Şu an kendi içinde. Bakalım süreç ne gösterecek bize. Ağzına Bakalım. sağlık Hüseyin. Evet.
Teşekkür Lütfen ederim. yorumlarla anlayamadığınız kısımları, kafanızı karıştığı kısımları lütfen yorumlara yazın. Biz tekrar üstünden geçeriz bunu. Hüseyin çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi seyirler.